Beni dünyanın her bir yerinden seyreden vatanımın güzel insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Kanalıma hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugünkü haberimiz Türkiye'den geliyor ve değerli seyirciler, fazla değerli vaktinizi almadan habere geçmek istiyorum. Bakın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün nasıl bir açıklama yaptı. Erdoğan açıkladı. Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek. Doğru duydunuz. Videoyu sonuna kadar izleyin. Ehliyetinize el konulabilir, ehliyetiniz alınabilir ve yurt dışından geliyorsanız hatta Türkiye'de de size araba kullanma yasağı çıkabilir. Bu konuda videonun sonunda biraz bilgiler vermek istiyorum size. Türkiye ve Avrupa üzerinde Sıla yolu giden vatandaşlar için. Ve şimdi hemen bu haberi size iletmek istiyorum. Yargı reformu stratejisi tanıtım toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni düzenleme ile birlikte trafik saldırı amacıyla araçlarından inen sürücülerin ehliyetine el konulacağını açıkladı. Detaylara giriyoruz. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yargı reformu stratejisi tanıtım toplantısında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ceza oranında artışa gidilecek durumlara yönelik yeni bilgiler paylaştı. Nişan, düğün, asker uğurlaması gibi kişilerin toplu bulunduğu etkinliklerde silahla ateş edilmesi, vakalarına dönük cezaları önemli ölçüde ağırlaştırılacağını belirten Erdoğan, milyonlarca sürücüyü ilgilendirecek değişiklik hakkında detay verdi. Saldırmak için aracından inen sürücünün ehliyetine el konulacak. Yani kısacası iki araba kaza yaptı, çarpıştı. Bir tanesi öfkeleniyor, arabadan çıkıyor, sen ne yaptın filan, ona saldırmak istiyorsa onun ehliyetine el konulabilecek. İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanacak yeni mevzuata göre trafikte başka sürücülere saldırmak için araçtan inen şahısların ehliyetine el konulacak. Ayrıca asker uğurlama, düğün kutlaması vesaire durumlarda silah sıkanlara ve trafiği kapatanlara ağır cezalar uygulanacak. Yani bizim Türklerde biliyorsunuz meşhurdur, bilhassa düğün, sünnet filan trafiği kapatırız. Arabalarla ondan sonra davul zurna oynamalar filan. Bu tür olaylar Almanya'da da oldu. Bu videonun sonunda o konuya da kısadan geleceğim. Ve daha neler dedi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temiz kağıdı alma süresi kısalıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sabıkalı kişilere yönelik de kapsamlı değişikliklere gidileceğini belirterek, adli sicil kayıtlarının silinme sürelerini kısaltacak, ceza mahkumiyetlerinin adli sicile kaydedilmesinde çocuklar lehine farklı düzenlemelere gideceğiz. Aynı şekilde çocukların adli süreçlerde korunmasına yönelik mekanizmaları daha da güçlendirecek ve çocuklar için onarıcı adalet uygulamalarını devreye alacağız ifadelerini kullandı. Evet, değerli seyirciler, bilhassa beni Avrupa'dan seyreden vatandaşlar, sizin için de mühim. Belki şimdi siz dersiniz, ya ben Hollanda'dan, Almanya'dan gideceğim, benim ehliyetime el konamaz. Kanun şöyle: her ülke, hangi ülke olursa olsun, bu Türkiye olsun, Bulgaristan olsun, Sırbistan olsun, siz bir suç işlediyseniz, yani trafikte, şimdi bu en son değişiklik, arabadan indin öfkeli bir şekilde, karşısındakini dövmeye kalktın, yaralamaya veyahut da öldürmeye kalktın. Böyle bir konu olursa Türkiye sana diyebilir ki, mahkeme kararı ile tabii ki, biliyorsunuz, sen ömür boyu Türkiye'de araba kullanamazsınız. Yasak. Avrupa'da git kullan ama Türkiye'de kullanamazsın. Bunu sana İtalya'da yapabilir, Bulgaristan'da yapabilir, Romanya'da yapabilir, Fransa'da yapabilir. Yani sen Almanya'dan şimdi çıktın, Fransa'da ciddi bir suç işlediysen Fransa sana diyebilir veya İsviçre'de diyebilir.
Mesela çok hızlı gittin otobanda. Senden ilk önce birkaç bin frank euronu alır. Ondan sonra der ki sen bu ülkede bundan sonra araba kullanamazsın. Değerli seyirciler, değerli vatandaşlar, Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımıza şimdi sesleniyorum. Bu bizim için tabii ki çok büyük bir ceza. Vatanımızda arabamızı kullanamadık mı? A'dan B'ye gidemedik mi? Akrabalarımızı, sevdiklerimize ulaşamadık mı? Yani devamlı birisi başka birisi yanında olması lazım. Senin arabanı kullanabilmen için. Zaten yalnız Türkiye'ye gidersen arabayla Sıla yolundan Türkiye sınırına geldin mi seni sistemden çıkaracaklar ve diyecekler ki sen bu ülkede araba kullanamazsın. Araba burada kalacak, sen yayan girebilirsin. O serbest. Bunu her ülke yapabilir. Bakın bu yeniliklerle derim ki aman aman dikkat edin. Bilhassa geçen sene çok oldu. Bunu Almanya gazeteleri de yazdı. Almanya televizyonları da gösterdi. Bütün Avrupa televizyonları gösterdi. Bizim insanlarımız düğün yaptılar devamlı. Ondan sonra güzel arabalarla, lüks arabalarla ne oldu? Almanya'da otobanı kapattılar. Evet, doğru duydunuz. Otobanı kapattılar. Otobanı arabalarla kapattılar. Arabaların önünde zurna davul göbek attılar. Silah çektiler. Ateş ettiler havaya. Bu olaylar Almanya'da oldu. Almanya'da dedi ki siz öyle mi yapıyorsunuz? Siz öyle yapın. Biz de böyle yaparız. Ve başladılar şimdi şiddetli şekilde cezalandırmaya. Hatta soruşturma için hatta bir gecelik içeri de atıldılar bazı vatandaşlar. Ve büyük para cezaları karşısında gene tekrar çıkabildiler. Hiçbir ülkede otobanı veyahut da herhangi bir yolu kapatıp da ne olursa olsun, ister düğün olsun, ne olursa olsun o yolu kapatıp da davul zurna kimse oynayamaz, göbek atamaz ve havaya silah çekemez. Değerli seyirciler, Allah muhafaza. Düşünebiliyor musunuz? Çocuğunuz yaralandı, hastaneye yetiştirmeniz lazım. Siz gidiyorsunuz, yol kapanmış. Neden efendim? İleride davul zurna göbek atıyorlar. Sizin ağır yaralı oğlunuz arabada veyahut da ambulansta, ambulans yol alamıyor. Düşünebiliyor musunuz? Onun için lütfen diyeceğim, elinizi kalbinin üzerine koyun ve trafiklere uyum sağlayalım. Yani bu öfkeli bir şekilde arabadan inmek filan, bunlar yani Türkiye gibi yerde artık olmaması lazım. Hangi devirde yaşıyoruz? Şimdi değerli seyirciler, fazla vaktinizi de almak istemiyorum. Daha da çok bilgiler verebilirim. Gerçekten Sıla yolu üzerinde Türkiye'ye gidecek, gelecek vatandaşlar. O videolarda var, o türlü videolarda var. Sizlerin herhangi bir sorunuz varsa bu konuda AB ülkesinde yaşıyorsun. Bir yerde mesela kullanma yasağın var. Neler yapabilirsin? Sen bu suçtan kurtulabilir misin? Sorabilirsiniz. Elimden geldiği kadar tabii ki bu konuda da size yardımcı olurum. Herhangi başka bir sorunuz, isteğiniz, video isteğiniz varsa onu da videoların altında bana iletebilirsiniz. Elimden geldiği kadar öyle istediğiniz gibi videolarda hazırlamaya hazırım. Beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin, sıhhatinize dikkat edin. Sıhhatli kalın, benimle kalın. Hoşça kalın. Murat.